Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte ajurlu, dolamalı çok güzel bir çeyizlik 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde nar çiçeği pembe ve beyaz tonlarında 2 tane normal patiklik iplerden kullandım ana renk olarak. Şişlerim ise 3 numara. Hemen patiğimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Ajurlu, dolamalı, harika bir model oldu. Çeyiz için de çok uygun. Bu model hanımlar Instagram'dan canım arkadaşım rengarenk patiklerim Hülya'nın tasarımı. Kendisine de model için buradan çok teşekkür ederim. Patiğimde hanımlar gördüğünüz gibi burun ve arka kısmında tamamen nar çiçeği pembe kullandım. Orta kısımlarda beyazım var. Yanlardaki dolamalarım içinde 2 tane bir 40 santim kadar şöyle yeşil ipim var. 2 tane de sarı. Sizler dilediğiniz renklerle patiğinizi modelini kombinleyebilirsiniz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimizi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Hanımlar, ben patiğime her zaman olduğu gibi burun tarafından 12 ilmek olarak başladım. 12 ilmek. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve bir ilmek daha atıyorum. 12. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Geri döndüğümde arka yüzdeyim. Arka yüzde kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum hanımlar. İlk sırada ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bu şekilde sonuncu ilmeğim, onu da yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Bu aşamada 5 şişe geçiş yapacağım. Artık tamamen düz örgü uygulaması yapacağım hanımlar. Kenar ilmeğini aldım. İkinci ilmeğim, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hanımlar, hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkararak devam edeceğiz. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan, bakın şuradan ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartmak için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerine hanımlar ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Bu şekilde. Burada 3 ilmeğim oldu. 4, 5 ve bir ilmek daha çıkaracağım. 6. Üçüncü şişimde 6 ilmeğim oldu. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da dördüncü şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Üçüncü ilmeğim. 4, 5 ve şu kenardan bir ilmek daha çıkarıyorum. 6. Böylece 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Hanımlar, bir sıra 4 şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişimdeki ilmeklerimi örüyorum şu anda. Şimdi 3. şişime geldim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmeklerimizi örüyoruz. 5 şiş patik bu şekilde dolana dolana örülüyor. 3. şişime geldim. Şimdi de buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir sıra ördük hanımlar. Şimdi yeniden ilk şişimdeyim. İlk şişimde olduğumu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimizin, şu ipimizin tam karşısındaki köşe, burası ilk şişimiz oluyor. Artırma işlemini yapacağız. Artırma işlemini patik burnuna baktığımızda şu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Ortalardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim, kenarım başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 7 ilmek oldu burada. Şimdi ikinci şişime geldim. Şöyle baktığımızda kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ve sondan ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya giriyorum.
Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ikinci şişimde de 7 ilmek oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmek oldu. 4. şişimdeyim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına yani şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra artırma yapmayacağım. 4 şişimdeki 7'şer ilmeğimi de düz öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz. İlmekleri düz örüyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. Evet, 3. şişime geldim hanımlar. Yine buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet hanımlar, ilmeklerimi bir sıra düz ördüm. Şimdi tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeği düz ördüm. Kalan 5 ilmek düz örülüyor. Böylece 8 ilmek oldu. İkinci şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ve sondan ikinci ilmeğimin altına yani şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. 3. şişimdeyim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altına şuraya girdim ve buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 5 ilmek düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ve sondan ikinci ilmeğimin altına yani şuraya giriyorum. Buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmeklerimizi artırma yapmadan düz öreceğiz. Sonra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patiğimizin burnunu bu şekilde tamamlayacağız hanımlar. Ben bu artırma işlemine her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar devam ettim. Sonra modelimi kurdum. Tek renk ve ajurlu bir model olması sebebiyle bakın buralarda tek renk kullanılıyor. 14 ilmek yeterli olacaktır. Şimdi hanımlar her bir şişimizde 14'er ilmek olana kadar artıralım. Artırmadan sonra bir sıra 4 şişimizdeki 14 ilmeğimizi de düz olarak örelim. Gelelim ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmek olana kadar artırdım. Artırmadan sonra bir sıra düz ördüm ilmeklerimi. Şimdi patiğimizin şu burun kısmındaki minik deseni yapacağız. Buraya beyaz ipimi ekleyeceğim artık. İlk ilmeğimi beyaz ile örerek başlayacağım. Şu şekilde. Bu ilk ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Hemen beyaz ipimin ucunu hanımlar şurada pembeye düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin diye. Buraya şöyle 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. 2 sıradan oluşan bir model bu. İlk sırasını yapıyoruz. İlk ilmeğimi beyaz ile ördüm. Model şöyle devam edecek. 3 tane pembe örüyorum. Yanına bir tane beyaz. 3 ilmek pembe örüyorum. Bir tane beyaz. 3 pembe, 1 beyaz olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın bir beyaz ördüm. Tekrardan 3 tane pembe. İkinci şişimden devam ediyorum. Bakın ilkini birinci şişime örmüştüm. 2. Üçüncü pembe. Yanına bir tane beyaz. 3 tane pembe. Bir tane beyaz. 3 tane pembe örüyorum. Bir tane beyaz. 3 pembe. Üçüncü şişime geçtim. Beyaz ile devam edeceğim. Bir tane beyaz. 3 ilmek pembe. 1 ilmek beyaz. 3 pembe. 1 beyaz. 4 şişimizi de bu şekilde 3 pembe 1 beyaz olarak öreceğiz.
Dördüncü şişime geldim. En son buraya bir tane pembe örmüştüm. 2, 3. Yanına bir tane beyaz örüyorum. 3 tane pembe, 1 beyaz. 3 pembe, 1 beyaz ve son 3 ilmeğimi pembe ile örüyorum. Dördüncü şişimizi ördük. Modelin ilk sırasını tamamladık. Şimdi modelde ikinci ve sonuncu sıramızdayız hanımlar. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi beyaz ile örerek başlayacağım. 2 beyaz ile başladım bu kenara. Bir tane pembe örüyorum. Devamında 3 beyaz 1 pembe olacak şekilde örüyoruz. Bakın 3 beyaz ördüm, 1 pembe. 3 ilmek beyaz örüyorum. 1 ilmek pembe. 3 tane beyaz örüyorum. İkinci şişimde 1 pembe diye devam edecek. 3 beyaz 1 pembe. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını 3 beyaz 1 pembe olacak şekilde ördüm geldim. Şimdi ilk şişimdeyim. Bu aşamada hanımlar beyaz ile devam edeceğiz. Pembemi şöyle yine burada bir 40-50 santim kadar ayırıp şöyle keseceğim. Çünkü bu yandaki dolama işlemini bu pembe ile yapmaya başlayacağız birazdan. Öncelikle yapacağımız işlem şu, bu sıramızda artık pembeyi kullanmayacağız. Pembe burada beklesin. İlmeklerimin tamamını beyaz ipim ile düz olarak örüyorum. Hepsini beyaz ile örüyorum. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Bu şekilde hanımlar 3 sıra boyunca öreceğiz beyaz ipimizle. Yani 3 sıra derken 4 şişimizi böyle bir kere dolanacağız. 1 sıra olacak. Bir daha beyaz ipimizle dolanacağız. 2. Bir daha dolanacağız. 3. 3 sıra beyaz ipimiz ile düz örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 3 sıra beyaz ipim ile düz ördüm geldim. Artık bu desenimize başlayacağız. Hem bu dolamalı modelimiz hem de ajurlu modelimiz sadece 5 sıradan oluşuyor hanımlar. Modelin ön yüzde model kurulumu yapacağız. Arka yüzde gördüğünüz gibi düz olarak öreceğiz ilmekleri. Modelde birinci sıramız hanımlar. İlk sıramız, öncelikle kenardan 3 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. 1, 2, 3. 3 tane beyaz ördüm. Şimdi dolama yapacağım. Alttan şu pembe ipimi alıyorum. Bu pembe ipimi bu öndeki ilmeğimin etrafında, bakın şu 4. ilmeğimin etrafında şöyle aradan geçirerek şöyle 2 kez dolandırıyorum. 1, bir daha dolandırdım. 2. Bakın önde 2 tane pembe ipimiz var. Ardından pembemi arkada bırakıyorum. Çünkü dolama yapacak başka bir ilmek yok. Bir ilmeğe dolama yaptık. Şöyle. Dolama yaptığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yanına 4 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4. Şimdi ajurumuzu yapacağız hanımlar. Şöyle ipimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Yani burada sola doğru bir kesim yaptık. Buradaki ilk dolamayı yaptım, kesimimi. Kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci şişimdeyim. İkinci şişimde de hanımlar ilk 4 ilmeğimi düz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Şimdi burada da hanımlar ajur yapacağız. Bakın ilk ajurda önce ajurumuzu yapmıştık. Bu sağ kenarda, ardından kesim yapmıştık. Burada tam tersi. Sağa doğru kesim yapacağız. Ardından ajurumuzu yapacağız. Şöyle ki sağa doğru kesimi şöyle ikinci ilmeğin içinden girerek şu şekilde yapabilirsiniz. Ama ben öyle zorlandığım için bakın şöyle yapacağım. İkinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne getirip bıraktım. İkisini keserek örüyorum. Bakın sağa doğru kesimimi yaptım. Ardından ajurumu yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. 4 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Bu sol kenara da dolamamızı yapacağız. Şu ikinci kestiğim, şu daha önceden kesmiş olduğum pembe ipimi aldım. Buradaki ilmeğimin etrafında bu pembe ipimi şöyle 2 kez dolandırıyorum. Ucunu arkada bıraktım bu pembenin. Bakın şu arkada. Pembeyi de arkada bırakıyorum ve dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Modelde birinci sıramızı tamamladık. Geldik tabanımıza. Hanımlar, tabanımızda dolama işlemi yapmıyoruz. Ajur yapmıyoruz. İlmeklerin tamamını düz olarak örüyoruz. Bu şekilde. Videonun devamında bu taban bölümlerini göstermeyeceğim. Çünkü sadece düz örgüden ibaret. Buraları keseceğim. Modelli bölümü göstereceğim. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Tabanımızı düz olarak örüyorum.
Bu şekilde. Evet hanımlar, tabanımızı ördük. Tekrar ön yüzdeyiz ve ve modelimizde de ikinci sıradayız. Bu sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şöyle. Öncelikle kenardan 2 adet ilmeğimi, 2 ilmeğimi beyaz ipim ile öreceğim. Şu kenardan birinci ilmeğim, şu da ikinci ilmeğim. Şimdi bu ortada 3 ilmeğe dolama yapacağız pembe ile. Pembe ipimi alıyorum. Pembe ipimi bu ilmeğin etrafında şöyle 2 kez dolandıracağım. Ya da hanımlar şu şekilde yapılı da biliyor. Bakın şöyle 2 kez dolandırıyorsunuz. Buradaki ilmeği örüp sonrasında beyaz ile örüp sonrasında ipi çekebilirsiniz. Ben bu şekilde biraz oyalandığım için şöyle yapıyorum. Bakın ilmeğimi etrafında şöyle pembe ipimi dolandırdım. Dolama yapacağım ilmek sayısı bitmediği için henüz pembe ipim önde kaldı. Dolama yaptığım ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Şimdi 3. ilmeğime dolama yapacağım. Pembe ipimi ilmeğimin etrafında yine 2 kez dolandırdım. Dolama yapacağım ilmek kalmadığı için pembemi bu defa arkada bırakıyorum ve dolama yaptığım ilmeği örüyorum. Bu şekilde 3 ilmeğe dolama yapmış olduk. Şimdi ajura devam edeceğiz. Dolamamızı yaptık. Dolama yaptığım ilmeği ördüm. Şimdi 4 ilmek öreceğim. Yani ajuruma kadar öreceğim. Bakın 2, 3, ajurumu da ördüm 4. Hemen yeni ajuru yapacağız. Ajurumuz bu şekilde kapanıp gidecek hanımlar. Ajurumu ördükten sonra tekrar ipimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeği kestim. Sola doğru kestim. Kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci şişime geldim. Burada ilk 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi yine sağa doğru kesimimi yapacağım. Öndeki 2 ilmeğimi aldım. İkinci ilmeği ilkinin önüne bırakıp ikisini keserek örüyorum ve tekrar ajurumu yaptım. Yani ipimi şişime doladım. 4 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4. Şimdi buraya da pembe ile 3 ilmeğe dolama yapacağım. Şöyle pembemi alıyorum. Şu birinci ilmeğime dolamam. Bakın pembe ipimi ilmeğin etrafında 2 kez dolandırdım. Pembe ipim önde bekliyor. Bakın arkaya almadım. Çünkü dolama yapacağım ilmeğim var. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğime de yine dolamamı yapıyorum. Bunu da ördüm. Üçüncü ve sonuncu ilmeğime de yine dolamamı yapıyorum. Bu defa pembemi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Ve kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Modelimizde böylece ikinci sırayı tamamladık. Tabandaki şu 2 şişteki ilmeklerimizi düz örelim gelelim. Evet, tabanımızı ördüm hanımlar. Modelde yine ön yüzde ve 3. sıradayız. Bu sıramızda şu pembe dolamalarımın ortasına sarı ekleyeceğim. Kesmiş olduğum bu 2 sarı ipimi hazırladım hanımlar. Bu sırada kenardan bir ilmeğimi pembe ile beyaz ipim ile örüyorum. Ardından pembe ipimi aldım. 2 ilmeğe pembe ile dolama yapacağım. 2 ilmek. Şu birinci dolamam. Bakın pembe ipim önde. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şu da ikinci pembe dolamam. Pembemin ucunu arkada bıraktım ve dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Tam ortaya buraya bir ilmeğe sarı ile dolama yapacağım. Sizler dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz hanımlar. Şu ortadaki bir ilmeğe bakın sarı ipimin ucu arkada. Şurada bir ilmeğe dolamamı yapıyorum. Şöyle ilmeğin etrafında sarı ipimi 2 kez dolandırıp arkada bıraktım ve yine dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Tekrardan bu kenara 2 tane dolama yapacağız pembe ile. Şöyle pembemi aldım. 2 ilmeğe pembe ile dolamamı yapıyorum. Şu birinci dolamam. Şu da ikinci dolamam. Pembemi arkada bırakıp dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Şimdi ajurlu modelimizi yapacağız. Ajuruma kadar öreceğim. Yani 4 ilmek. 1, 2, 3. Bakın ajurumu da ördüm 4. Yeniden ajur yapıyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Burada kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci şişime geldim. Burada da ilk 2 ilmeğimi düz öreceğim. 1, 2. Ardından şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin önüne bırakıp ikisini keserek örüyorum. Yani sağa doğru kesim yaptım. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Yani ajurumu yaptım. 4 ilmek öreceğim. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi pembe dolamamı yapmak için pembe ipimi alıyorum. Buraya 2 ilmeğe dolama yapıyorum. Şu birinci dolamam. Şu da ikinci.
Pembemi bu defa şöyle arkada bırakıp dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Burada da şu tam ortaya bir ilmek sarı ipimizle dolama yapacağız. Şöyle sarı ipimin ucunu arkada bıraktım. Tam ortaya şöyle sarı ipim ile bir ilmeğe dolamamı yapıyorum ve sarımı da arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Buraya 2 ilmeğe daha pembe ile dolama yapacağım. Bakın. Şu birinci pembe dolamam. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şu da ikinci pembe dolamam. Pembemi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Kalan bir ilmeğimi de beyaz ipimle düz örüyorum. Böylece modelimizde 3. sıramızı yaptık hanımlar. Şimdi tabanımızı düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Şimdi de modelde ön yüzde 4. sıradayız. Baklava dilimimiz bu sırada kapanmaya başlayacak artık. Kenardan 2 ilmek beyaz örüyorum. 1, 2. Şimdi bu ortaya 3 ilmeğe pembe dolama yapacağım. Pembe ipimi şöyle alıyorum. Buradaki ipler gözünüzü korkutmasın hanımlar. İp boyları kısa olduğu için çekince geliyor. Dolaşma karışma olmuyor. 3 ilmeğe dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Ve şu da 3. ilmeğim. Pembe ipimin ucunu arkada bıraktım. Başka dolama yapacak ilmek yok. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Bu dolamalı desenimizi bitirdik. Şimdi ajurumuzu yapacağız. Ajura kadar sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın yine ajurumu da ördüm. 6. Tekrar ajur yapıyorum. Bakın burada 1, 2, 3, 4. ajurumuzu yaptık. Ajurumu yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Ve kalan bir ilmeği düz örüyorum. İkinci şişimdeyim. Burada ilk ilmeğimi düz öreceğim. Ardından öndeki 2 ilmeği sağa doğru keseceğim. İkinci ilmeği ilkinin önüne getiriyorum. Bıraktım. İkisini keserek ördüm ve ipimi şişime doluyorum. Şimdi buraya da 6 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu tam ortaya 3 tane pembe ipim ile dolamamı yapacağım. Bakın şu birinci dolamam. 2. Dolama bitene kadar pembe ipim önde duruyor. Şu 3. Dolamam bitti. Pembeyi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi beyaz ipimle örüyorum ve kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Modelde 4. sıramızı böylece tamamladık. Tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Yeniden ön yüzdeyim ve modelimizde 5. ve sonuncu sıramızdayız. Artık sonuncu sıramız. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. 1, 2 ve 3. Tam ortaya bir ilmek pembe ile dolama yapacağım. Pembe ipimi alıyorum. Tam bu ortadaki ilmeğimin etrafında 1, 2 kez dolandırıp pembemi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şimdi sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajurumu da örüyorum 8. Ardından tekrar ajurumu yaptım. Yani ipimi şişime doladım. Son 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Artık bakın 5 tane ajur olacak burada. 5. ve sonuncu ajurumuzu da yapmış olduk. Hem dolamalı desenimizi hem de ajurlu desenimizi 5. sıramızda bitirmiş oluyoruz. İkinci şişime geldim. Burada da ilk 2 ilmeğimi sağa doğru keseceğim. İkinciyi alıp ilkinin önüne bıraktım ve ikisini keserek örüyorum. Ajurumu yaptım. Yani ipimi şişime doladım. Buraya da 8 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ardından tam bu ortaya bir ilmek dolamamı yapıyorum. Bakın. Ortadaki bir ilmeğe şöyle dolamamı yaptım. Pembeyi arkada bırakıp dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Kalan 3 ilmeğim düz örülüyor. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim, yeniden ön yüzdeyiz. 5 sıradan oluşan ilk modeli bitirdik. Model aralarında hanımlar, yani bir diğer modele geçmeden önce hem dolamalı hem de ajurlu modele geçmeden önce bir sıra düz örüyoruz. Bu sırada model bitti. İlmeklerimizin tamamını düz olarak öreceğiz. Model arasında bir sıra ilmeklerimizi düz örüyoruz hanımlar, hepsini. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ördüm. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Modelimizin hepi topu bu kadardı hanımlar. Kafanız karışmasın diye sizlere ön yüzde ikinci modelin kuruluşunu da anlatacağım.
Bu şekilde ilmeklerimizi ördük ön yüzde. Tabanımızı düz örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanı ördüm, ön yüzde yüz. Şimdi sil baştan modeli yeniden başlıyoruz. Yani ilk modeli nasıl yaptıysak bakın göstereyim hemen. İkinci, üçüncü ve dördüncü modeli de aynı şekilde yapıyoruz hanımlar. İlk modeli pembeyle yapmıştım. İkinci modelde de sarı rengimi tercih ettim. Öncelikle ilk 3 ilmeğimi yine modelde birinci sıradayız. İlk modelde olduğu gibi. Modelde birinci sırada ilk 3 ilmeğimi yine beyaz ile örüyorum. Ardından tam bu ortadaki ilmeğe bu defa hemen aynı modeli renk değiştirerek kuruyoruz. Hiçbir farkı yok. Şöyle buraya sarı ipim ile bir ilmeğe dolama yapıyorum. Sarımı arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Ardından 4 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Hemen ikinci ajurlu modele başlayacağız buraya. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum ve kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Ardından ikinci şişime geçtim. Burada da devam edeceğiz aynı modele. İlk 4 ilmeğimi düz öreceğim. 2, 3, 4. Burada da sağa doğru kesim yapıyoruz. İkinci ilmeğimi alıp ilk ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum ve ipimi şişime bir kere doladım. Ajurumu yaptım. 4 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4. Ve buraya da alttan sarı ipimi alıyorum. Bir ilmek sarı dolama yapıyorum. İkinci modelimizin birinci sırasını da bu şekilde yapmış oluyoruz hanımlar. Şimdi tabanımızı öreceğiz. Ardından modelin ikinci sırasına geçeceğiz. Tekrar üçüncü sıra, dördüncü sıra, beşinci sıra yaptıktan sonra ilmekleri bir sıra düz örüp sonra üçüncü modele geçeceğiz. Ben modelimde gördüğünüz gibi pembe, sarı, yeşil kullandım. Hani siz buralarda dilediğiniz renkleri tercih edebilirsiniz. Sarı modelin içine yeşil dolama yaptım. Bir sonraki modeli yeşil ile yaptım. Yeşilin içine yine nar çiçeği dolama yaptım. Sonrasında yine nar çiçeği dolama modelimi yaptım ve ortasına bir tane de sarı yaptım. Hani bu şekilde modeli kombinledim hanımlar. Toplamda gördüğünüz üzere 4 tane model yaptım patiğimin bu bölümüne. 4 tane dolamalı modelim ve 4 tane de ajurlu modelim var. Şimdi ilk modelde yaptık. İkinci modele birlikte başladık. Diğer 3 tane modelimizi de yine ilk modelde olduğu gibi tamamlayalım hanımlar. Yaptıktan sonra yine model bittikten sonra yine bir sıra ilmeklerimizi düz beyaz ipimizle öreceğiz. Sonra üst modele başlayacağız. Hemen öncesinde hanımlar hemen şunu da göstermek isterim. Şu arkadaki ipleri de uçlarını şöyle gizleyerek düğümleyerek kapatın. Bakın şu dolama eklediğimiz iplerin uçlarını bakın. Şöyle zincir yöntemiyle bakın sıkılıyorum arkaya şöyle. İpin ucunu şöyle arka ip aralarından geçirerek şu şekilde gizliyoruz. Diğer iplerin uçlarını da aynı şekilde gizleyelim ki patiğimizin içi dışı tertemiz olsun. Böyle salkım saçak ipler görünmesin. Şimdi hep birlikte buraya 4 tane modelimizi tamamlayalım. 4. modelden sonra da yine bir sıra beyaz ipimiz ile düz örelim, gelelim, ardından buluşalım hanımlar. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümüne 4 tane şu desenimden yaptım. 4. desenimden sonra da ilmeklerimi bir sıra düz ördüm. Şimdi bakın şu buradaki burun kısmına yaptığımız desenin tam tersini bu üst bölüme de yapacağız. Ben burada hanımlar bu renkli dolama yaptım. İplerimi kestim. İplerin uçlarını arkaya düğümledim. Sadece şuradaki pembeyi kesmedim. Yine bu desenimizi yaparken aynı ipi kullanıp gidelim. Şöyle. Buraya şöyle başlayacağız hanımlar. 2 ilmek beyaz örerek başlıyorum. Yanına bir tane şu pembemi alıyorum. Bir pembe örüyorum. 2 beyaz, 1 pembe olarak başladım. Devamında 3 beyaz, 1 pembe olacak şekilde ilmekleri örüyorum. 3 ilmek beyaz, 1 tane pembe. 3 tane beyaz, ikinci şişimde 1 pembe diye devam edeceğim. Diğer 3 şişimizi 3 pembe, 1 beyaz, 3 beyaz, 1 pembe, çok özür dilerim, olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Şimdi bu modelde ikinci sıramızda yapacağımız işlem şu. İlk ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Sonra pembemi aldım. Bir beyaz örerek başladım. Devamında 3 ilmek pembe, 1 ilmek beyaz olacak şekilde ilmeklerimi öreceğim. 3 tane pembe, 1 tane beyaz. 3 tane pembe, 1 tane beyaz. Tekrar 3 pembe diye devam edeceğim. Hatta bu pembe ipimin ucuna da şu diğer kesmiş olduğumuz pembe, bunu ekleyeceğiz. Artık pembe ipimizle devam edeceğiz hanımlar, çünkü şöyle ipimi ekliyorum. Bu şekilde.
Şimdi diğer 3 şişimizdeki ilmekleri de bakın aynen bu şekilde. Şeklimiz böyle. 3 pembe, 1 beyaz olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim, patiğin üst bölümündeki bu minik deseni de bitirdik. Şimdi beyaz ipimi artık kullanmayacağım. İlmeklerimizin tamamını nar çiçeği rengi pembe ipim ile örüyorum. Artık beyazı kullanmayacağız. Beyaz ipimizi buraya kesip düğümleyebiliriz. Modelin devamında artık pembe ipimi kullanacağım. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Bu şekilde hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de yine 2 sıra boyunca, yani 4 şişimizi pembe ipimiz ile 2 sıra dolanacağız, öreceğiz. 2 sıra örelim gelelim, ardından birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, ilmeklerim 2 sıra pembe ipim ile ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Bu aşamada ilk şişimdeyim hanımlar. Ön yüzde birinci şişimizde. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani 14 ilmeğim vardı. 13 ilmeğimi örüyorum. Bakın burada son bir ilmek kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Bir bilek ayrımı bölümünde tam ortada ilmekleri yer değiştirdik. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Evet, patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar, yani buralara. Patiğimizin şu bilek kenarlarına ben 8'er ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İkinci şişimdeyim. Bilek bölümüne geliyor. İlk 8 ilmeğim haroşa düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 haroşamı düz ördüm. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de hanımlar düz olarak öreceğim. Çünkü patiğimizin arkasındayız hanımlar. Patiğimizin arka bölümünde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Şimdi bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Şu anda taban bölümdeki ilmeklerimi düz örüyorum. Son şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığım şişim. Burada da yine ilmekleri düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğim haroşa. Bu 8 ilmeği hem ön hem arka yüzde düz örüyoruz zaten. Bilek ayrımına kadar geldik hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Geri dönüşümü yaptım. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için şu şekilde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşamı düz öreceğim. Bakın 5 ilmek oldu. 6, 7 ve 8. Bu şekilde. Bakın ön yüze bir diş haroşa oluştu. Diğer ilmeklerimi de bakın şu anda arka yüzdeyim. Ters olarak öreceğim hanımlar. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem hepi topu bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlarda 8'er ilmek haroşamız var. Haroşa ilmeklerimizi haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Şu an taban bölümdeki ilmeklerimi yine ters örüyorum. Son şişime geldim. Burada da yine ters öreceğim. Kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bu şekilde. Bakın son 8 ilmeğim kaldı. Bunlar haroşa. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına geldik hanımlar. Tekrar bakın geri dönüyorum. Yapacağımız işlem bu. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Kenar ilmeğini aldım. 8 haroşamı düz öreceğim.
Yine devamındaki diğer ilmeklerimi de düz örmeye devam edeceğim. Diğer bilek ayrımına kadar devam edeceğiz bu şekilde. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri düz öreceğiz. Bu şekilde patiğin arkasını tamamlayacağız. Şöyle baktığımızda şu kenarlarda birer diş haroşamız oldu. Hanımlar, ben bu patiğinde şu kenar bölümünde şuralarda toplamda 15 diş 15 sıra haroşam olana kadar ördüm. Sonra topağa geçtim. Şimdi bu 15 sıra haroşa benim örgüme göre, benim ölçüme göre tam oldu. Çünkü herkesin elinin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, kullandığı şişi, ipinin kalınlığı, inceliği hepsi patiğin boyutunu etkiler. Bu bölümde hanımlar patiğinizin arka bölümünü örerken şu patiği ayağınıza giyin. Şöyle arkasını bir ölçün. Şu arka bölümü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Hani benim verdiğim ölçü belki size göre küçük gelecek, belki büyük gelecek. Her videomda bunları hatırlatıyorum ama her defasında aynı hataya düşen hanımlar oluyor. Bıkmadan, usanmadan yine hatırlatmaya devam edeceğim. Mutlaka ayağınıza ölçün hanımlar. Şimdi hep birlikte kendi ayak ölçülerimize göre patiğimizin arkasını örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada tamı tamına 15 sıra haroşam var. Bu aşamada boy ölçüsünü mezura ile de vereyim. Ona göre ölçüyü ayarlarsınız. Bakın burundan itibaren mezuramı sıfırlıyorum. Bu arka bölüme kadar hanımlar 21 santim olarak patiğimi ördüm. Boy ölçümüz bu. Şimdi hanımlar, bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi şöyle dümdüz duruyor. Yani tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin tamamını sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Bu bölümde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz ki topukta da model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. ilmekte şu öndeki ikisini alıyorum. Keserek örüyorum. İlk kesimimi yaptım. 23 ilmek ördüm. 24. de kestim. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için ortaya baktığımızda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Bu ilk kesim yaptığım ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Bunlar haroşa. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeği de ördüm. Tekrar geri dönüyorum ve yine ön yüzdeyim hanımlar. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani 23 ilmek öreceğim. 24. de kesimimi yapacağım. 8 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini alıyorum ve kesiyorum. Şimdi burada ikinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 6 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Tekrar kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 23 ilmek öreceğiz. 24. de kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine arada kalan 6 ilmek birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Bu aşamada ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. Tığ numarası çok da önemli değil. Elinize uygun herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. İlk kesimim şöyle.
Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini birlikte topluyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkin içinden şöyle geçiriyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için ilmeklerimiz kesim sonunda aynı anda bitecek. Ve her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Yönleri aynı. Bu şekilde. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı şişlerimde. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim oldu. Şimdi bu 3 ilmeğin üçünü birlikte şöyle topluyorum, kesiyorum. Ardından buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi bu ipimizin ucunda gizleyelim. Sonra topuğumuza bakalım. Şöyle düğümleyerek zincir tekniğiyle ilmek aralarından geçirerek ipimin ucunu gizliyorum. Bu şekilde. Şimdi bakalım. Evet hanımlar, topuğumuz şöyle. Ayağa gelince bakın şöyle duruyor. İzi bile belli değil. Patiğin arkasında topuk bölümünde gayet temiz, hoş bir görüntüsü oluyor. Patiğimiz şöyle hanımlar. Bu şekilde. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte ayağımızda da görelim. Çok güzel, şık, çeyiz için çok uygun bir model oldu. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız hanımlar. Buyurun, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Kenarları, tabanı, topuk bölümü, model böyle. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.